Her ay bir defa. Ayda bir kez. Evet. Yani bir ayda bir kez yıkanabiliyor. Evet. Onu da nerede yıkanıyorlar? Çadırın içerisinde. içinde. Çadırın içerisinde. Mecbur ağaç altındaki birkaç gece yattılar. 4-5 gece yattılar. Ağaç altında yattılar. Evet, evet, evet. في حلفاية في اقتحام أول جاء ضرب قناص في راسه من هنا طلعت من هون. Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Şu anda Babül Hava Lojistik Merkezi'ndeyiz. Burası İnsani Yardım Vakfı'nın Türkiye'den toplanan yardımları biriktirdiği depolar ve bu depolarda biriken yardımlar, toplanan yardımlar araçlarla kamplara gönderiliyor. Şimdi burada da bir çalışma var. Ben özellikle durup bir görüntü almak istedim buradan. Çünkü gerçekten ciddi bir çalışma, ciddi bir efor söz konusu. Hemen şimdi bakacağız burada ne oluyor, ne bitiyor. Merhaba, kolay gelsin. Selamünaleyküm. Selamun ve rahmetullah. Ben tabii dil olarak anlaşamadığımız için sadece size kendi gördüklerimi aktaracağım. Burada yardımlar var. İşte kış şartları olduğu için muhtemelen işte soba boruları falan gönderilmiş. Burada işte ayçiçek yağlarını görüyorsunuz. Burası adeta bir süpermarketin deposu gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Her şey böyle yerli yerince dizilmiş. İşte pirinçler var, unlar var, yağlar var, sütler var. Dolayısıyla buradan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Biz de buradan ilgili arkadaşlara teşekkür edelim. Bu konuya farkındalık gösteren arkadaşlara teşekkür edelim. Tabii şunu hatırlatmakta fayda var. Buradaki tüm organizasyon İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yapılıyor. Bu çok önemli çünkü burada farklı sivil toplum kuruluşları var ve herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunun da bir şekilde koordinasyonunu sağlanması lazım. Burada çok iyi bir koordinasyonun olduğunu söylemekte herhalde yanlış olmaz diye düşünüyorum. Şimdi burada biraz anlaşabileceğim bir abiyi buldum. İsim neydi abicim? Abu Faruk, Faruk babası. Benim gerçek adım Mahmut. Mahmut. Mahmut abi, burada siz şu anda ne yapılıyor? Bu arkadaşlar ne yapıyorlar? Abiler, Türkiye tarafındaki hayır sahiplerinden tarafından gelen yardım tırlar, malzemeleri bu depoda boşaltıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde Türkiye tarafında gelen yardım malzemeleri bu raflar üzerindeki düzeltiyoruz. Ondan sonra bu yardımlar bir dağıtım planlama yapıyoruz. Ondan sonra en ihtiyaç olan çadır kent bölgeler onlara teslim ediyoruz. Her gün buradan yardımlar gidiyor mu oraya? Evet. Her gün düzenli olarak. Sürekli gidiyoruz. Biz sonuçta bizim imkanımız göre hareket ediyoruz. Yani böyle düşün. Geçen ay bizim depodaki bomboş kaldı. Elhamdülillah bu ay biraz yardım durumu daha iyi oldu. Peki burada ne yazıyor mesela şu anda? Nedir bu? Burası burgol yazıyorlar. Bulgur. Bunlar, evet. 1 ton. 1 ton. Evet. Bir ton bulgur var. Özellikle bizim mutfaklar için gönderiyoruz. Peki daha çok neye ihtiyaç oluyor buradan? Mesela Abi, Türkiye'deki insanlar bir yardım göndermek istese, dese ki İHH'yı arasa, Şu an ben yardım göndermek kış istiyorum. olduğu için ısıtma malzemeleri, Isıtma malzemeleri. yakıt malzemeleri, kıyafet, battaniye,
sünger, çadırlar. Çadırlar yerinde daha iyi oluyor. Bir kat ihtiyacı vardır. Çünkü maliyeti çadıra benziyor. O yüzden bu çadır kentlerdeki oturan aileleri bu malzemelerden yardım edebiliriz. Mesela bunlar tamamen hayırseverlerden gelen ürünler mi? Bu tırdan boşalan şeyler. Evet, evet. Şu an bu türden mesela soba vardır. Bizdeki bir akibler vardır. Bu gelen yardım malzemeler en ihtiyaç olan ailelerle teslim ediyorlar. Yani abi böyle düşün. Son yoğun yağmur sebebiyle 108 çadır kent tamamen etkilenmiş. 108 çadır kent. Yani 200.000 kişi etkilenmiş. Evet arkadaşlar, şu anda görüntüleri görüyorsunuz. Tabii yerleşim bölgesi olarak da zor bir bölge burası. Çünkü ciddi kayalıklar var zeminde. Ama ona rağmen insanlar bir şekilde hayata tutunmak için bir şekilde kendilerine bir yaşam alanı oluşturmuşlar. Evet, elbette ki çalışmalar da devam ediyor. Buradan herhalde bu biriket evler için falan çeşitli malzemeler çıkarıyorlar. Biraz sonra yine bir çadır yerleşkesi görebiliriz. Bizim şu anda istikametimiz Meşet Ruhin bölgesi. Bu bölgede İçişleri Bakanlığı koordinasyonuyla çok ciddi bir biriket ev inşası başlandı. Burada tabii birçok sosyal destekle beraber sivil toplum kuruluşları ciddi bir katkı sağladılar bu biriket evlerin yapılmasına. Sosyal medyada da birçok fotoğraf ve video görmüştük. İnsanlar çamur içerisinde. Hatta bazı kamp bölgelerine, çadır bölgelerine ciddi su basmıştı. Öyle ki suyun yüksekliği 30-40 santimlere kadar uzanmıştı. Bu tabii çok ciddi bir çamur da bıraktı ardında. Tabii bu bölgede İçişleri Bakanlığı koordinasyonuyla sivil toplum kuruluşlarının çok ciddi bir çalışmasının olduğunu da biliyoruz. Ben kendi YouTube kanalım için buraya bir video çekmeye geldim. En azından şu an buradaki son durum nedir? Çalışmalar ne yöne gidiyor? Göstersene. Etrafta ne var? Tam neredesin? İdlib'in neresindesin tam? Kaç kişi var etrafında? Kerame kamp bölgesindeyim. Burada gördüğünüz gibi ciddi bir çadır kent var. Burası da aynı şekilde yağışta... O şehrin içine doğru yürüsene biraz bakalım ne var orada. Biraz bir göster bize yani. Oranın Tabii. bir havasını alalım. Bir tek... Vatandaşlar çok zor şartlarda hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Türkiye'ye büyük bir minnet duygusu var. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da burayı bir ziyaret etmişti. Şimdi ben biraz daha çadırların içine doğru gidiyorum. Hem çadır bölgesi burası hem de aynı zamanda bir biriket evlerin de yapıldığını söyleyebiliriz. Yakın dönemde ciddi bir biriket ev kampanyası yapıldı burada. Onlardan da vatandaşlar son derece memnunlar. Çünkü kış şartlarında her ne kadar çadırlar çok fazla vatandaşların soğuktan korunmasına vesile olsalar da biriket evler bu anlamda daha başarılı diye söylemek herhalde yanlış olmaz. İşte burada... Kaç bin kişi yaşıyor orada Adem şu anda? Şu an bu kampta ortalama 25.000 civarında vatandaş var. İşte gördüğünüz gibi çocuklar oyun oynuyorlar burada. Şu anda amcaları görüyorsunuz. Mesela burası bir evin girişi. En son bu yağmurlardan yaklaşık 200.000 kişinin etkilendiği söyleniyor. Burada tabii çok ciddi hummalı bir çalışma söz konusu. Buradaki çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Vatandaşların en azından bu yağmurdan etkilenmelerinin mağduriyeti giderilsin diye. Tabii Türkiye'nin dört bir yanından da duyarlı vatandaşlar bu sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yardımlarını buraya göndermeye devam ediyorlar. Tabii şöyle hemen göstereyim mesela. Burada onlarca çocuk var abi. Hemen yine şu tarafında da. Çocuklar bir el sallayın. Bir el sallayın. Merhaba, merhaba. Canlarım benim. Peki Adem, videonu merakla bekliyorum. Kanalına yayınlayacaksın herhalde. Sana iyi çekimler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sadece şunu söylemek istiyorum abi müsaadenle. Bizim tabii gerçekten hayatımızda rutin olan birçok şey var. Sabah kalktığımızda yüzümüzü yıkamak gibi, akşam televizyonumuzu izleyip yatağımıza yatmak gibi ya da sabah kalktığımızda kahvaltımızı yapmak gibi. Buradaki birçok insan gerçekten bu bizim için normal, rutin olan şeyler onlar açısından çok büyük bir lüks. Türkiye'nin duyarlılığı bu konuda gerçekten çok önemli. Vatandaşlarımızı bir kez daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Zaten Türkiye bu konuda gerçekten çok hassasiyet dolu ve vatandaşlarımız buraya yardım gönderiyorlar.
Biz de bir kez daha bütün yardım gönderen vatandaşlara çok teşekkür ediyoruz. İnsanlığın öteki yüzünü çekmek açısından ki siz de Kenan abiyle birçok noktaya gittiniz bu şekilde. Kenan abi geçen gün de Instagram sayfasından burayla ilgili bir paylaşım da yapmıştı. Hem İçişleri Bakanlığı'na hem de buraya yardım gönderen bütün vatandaşlara bir kez daha teşekkürler. Biz de bir vlog çekiyoruz. Burada bir gün geçireceğiz ve bunu kendi YouTube kanalımızda yayınlayacağız. Umarım zerre kadar bir katkımız olur. Adem çok teşekkür ederim. Oraya kadar gitmem bile gazetecilik adına çok önemli bir şey. Çok teşekkürler. Sağ olasın. إحسان العاشق 12 سنة 3 سنوات نعم مهندس لا أمي بس أبوي مات في حلفاين في اقتحام أول جاء ضرب قناص في راسه من هنا طلعت من هون وقنبلة شظية في ظهره مات. Küçük bir kardeşimiz var burada. İsmi ne? Abdülkadir. Abdülkadir. Kaç yaşında? 6 سنين. 6 yaşında. En çok hangi oyunu oynamayı seviyorsun? توا. Futbol. Abinin ismi nedir? جمعة أحمد. Peki burada yaşamak nasıl bir duygu? Yani memleketini bırakıp gelmek, burada yaşamak, yeni bir hayata başlamak. طبعا في هيك حالة الإنسان يعني بيقف بمفرق طرق يعني بين كان في حياة مستقرة هادئة يعيش في بلده بين أهله وأحبابه وفي بيته اللي تعب لحتى وجنس حتى بناه بينما هون يعني تشرد خارج البلاد خارج بلدته خارج في كثير خرجوا خارج البلاد نهائيا إلى مناطق في أوروبا وتركيا يعني من أقربائنا ومن أبنائنا يعني أنا عندي أولاد 2 شهداء يعني شباب بسبب الحرب. نعم وأخ وابن أخ وأولاد بنت أختي شهداء كلهم نعم والباقين تفرقوا في دول العالم في تركيا في ألمانيا في النمسا في أنحاء أخرى أنا لم أبقى من عائلتي سوى أنا وعندي بنت زوجها استشهد كذلك يعني أقوم برعايتها ورعاية أطفالها ال3. Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu anda İdlib'deyiz. İdlib, Türkiye'nin yakın tarihte hep gündeminde olduğu, vatandaşlarımız yardım kampanyalarına ciddi destekler verdiler. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda buradaki çeşitli sivil toplum kuruluşları buradaki vatandaşların ihtiyaçlarını olabildiğince veya işte büyük bir ölçüde gidermeye çalıştılar. Biz de bugün İdlib'de yaşananları, İdlib'deki vatandaşların yaşamlarını kayda alıyoruz. YouTube kanalımızda sizinle paylaşıyoruz. Tabii hayat devam ediyor. Gördüğünüz gibi işte çocuklar bir yandan oynuyorlar. Bir yandan yoğun bir yağış söz konusuydu bundan yaklaşık 10 gün önce ve bu çadır bölgesi ki vatandaşların büyük bir bölümü burada kendi imkanlarıyla bu çadırları oluşturdular. Tabii bir taraftan AFAD'ın Biriket Ev projesi devam ediyor İHA ile birlikte ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte. Ama buna rağmen tabii ki bu bölgede yaklaşık 4 milyon vatandaşın yaşadığını biliyoruz. Ve bütün bu vatandaşların imdadına böyle hızlı bir şekilde yetişmek de tabii ki kolay değil. Minicik çocuklar var burada ve bu çocuklar hiçbir sosyal aktiviteleri yok. Oyun oynayabilecekleri herhangi bir durumları yok. Belki de geleceğin doktorları, geleceğin avukatları, hakimleri, mühendisleri, uçak mühendisleri burada şu anda onlara tutulacak ışığı bekliyor. Umarım tez zamanda bu insanlık dramı sona erer. Biz en azından merhaba, 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 ah merhaba. Dur ben sana geleyim, merhaba.
Merhaba. Bu merhaba bile onlar için çok büyük bir durum bence. Yani insanın duygulanmaması elde bile değil. Merhaba. İsim? Halid. Halit. Adem ben de memnun oldum. Kaç yaşında? 15 لا هلا مثل مدارس صرنا يعني تقريب السنة لبلادنا يعني هونيك بنحب المدرسة ندرس نتعلم ويعني يصير ايش تحب دكتور شيل مهندس أستاذ. استاذ Kitap falan okuyor mu burada? هون ما في لا كتب ولا مدرسة ولا لا ما في كتب Kitap yok. Şöyle düşün Adem abi, bazı aileler biz onlara keşif yapıyoruz. Bazı aileler Abi neden onun çocukları okula göndermiyorlar? Çünkü bu kırtasiye, defter ve kalem parası bulamıyorlar bu aileler. Şu an bu göç eden aileler maddi durumu çok kötü. Yani yemek parası, ekmek parası bile bulamıyorlar. O yüzden onun çocukları okula göndermiyorlar. Biz sana kitap gönderelim. Sen ne kadar bölgedesin Selim abi? 4 yıl oldu şu an. 4 yıl İHA'da görevli olarak çalışıyorsun. İHA'dan buradayım. Peki bir şey soracağım. Biraz insani bir şey ama bu. Ben mesela şu an gerçekten çok şöyle söyleyeyim. Video çektiğim için de utanıyorum yani. Ama burada da büyük bir dram var yani. İnsanın psikolojisini de çok zorluyor. Ben bu bölgeye zaman zaman geliyorum ama. Peki bu psikolojiyi nasıl ayakta tutuyorsun sen? Şimdi her şeyden önce burada biz eğer kendimizi bu insanların bu dramını duyurmak için motive etmezsek, yani bunu tüm dünyaya anlatmak için bir mücadele, çaba içerisine girmezsek eğer, ya bu insanların buradaki mevcut durumunu anlatacak kimse kalmıyor aslında. Çünkü birçok kişi maalesef buralara gelip bu ortamlara, bu manzaralara şahit olamıyor. Haliyle buradan fotoğraflar, videolar çıkartamıyor. Haliyle burada olan şey aslında kapalı bir kutu gibi, ne olduğu bilinmez bir halde kalıyor. Yani bu insanlarla oturup gerçekten bunların derdine, nasıl bir hayat istiyorlar, nasıl bir yaşam sürmek istiyorlar, bunu dinlemek çok önemli. Bir de burada şöyle bir şey var. Mesela biz zaman zaman burada yardım dağıtımlarına şahit oluyoruz. İnsanlarda inanılmaz bir saygı var yani. Böyle hani bir kolinin üzerine atlamak yok, kıyafetin üzerine atlamak yok, botun üzerine atlamak yok. Bu saygı neden geliyor? Yani niye böyleler? Bunu tamamen bilmediğim için soruyorum. Çünkü bu çok dikkatimi çeken bir konu yani. Yani her şeyden önce buralarda gerçekten yani bir lidere saygı büyük oranda gerçekleşiyor. Yani şu gördüğünüz derme çatma kamplar bile aslında belli ailelerin kendi imkanlarıyla kurdukları kamplar. Bu kamplarda genelde bir muhakkak aile büyüklerinden bir tanesi muhtar olarak, lider olarak seçilir. Yardım organizasyonlarında aslında her ne kadar buralarda derme çatma, düzensiz, sistemsiz bir kamp gibi görülse de ister istemez yardımı sizin sistemli bir şekilde dağıtmanız çok önemli. Çünkü gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşmanız büyük önem taşıyor. Yani bu ay içerisinde burası çok ihtiyaç sahibi bir kampken önümüzdeki ay bir başka yer ihtiyaç sahibi bir kamp olabiliyor. Evet. Haliyle insanlar da bunu bildikleri için siz bunun taksimatını doğru yapıyorsunuz. Haliyle doğru kişiye ulaşmış oluyorsunuz. Ya bu nedenle de insanlar eğer yan komşusu, yan çadırındaki, yani gördüğünüz çoğundan çadır demek bile aslında zor, aileler bunları kendi imkanıyla ceplerinden temin edip işte bir branda gerip 4 tane sopa takıp üzerine çatı gibi kendine en azından gece uyuyabileceği bir ortam kuruyor. Yani yan tarafındaki kalan insan kendisinden daha kötü durumdaysa siz onu ona verseniz bile o onunla paylaşıyor zaten. Evet. Ya haliyle böyle bir bilinç gerçekleştiği için, böyle bir bilinç geliştiği için de, böyle bir bilinç olduğu için de ister istemez insanlara siz burada geldiğiniz zaman ya onlar şunu biliyorlar ki Allah bizim bunu rızkımıza yazdıysa eğer o bizim şu kursağımızdan, boğazımızdan geçecek ama yazmadıysa eğer zaten geçmeyecek. Yani maalesef, Aslında savaşla beraber büyüyen bir nesil de var yani. aynen öyle. Yani savaşın çocukları gibi bir ifade kullanılıyor. Çok doğru bir ifade. Ya bu çocukların birçoğu maalesef şu anda kaybedilmek üzere olan nesiller. Eğer biz buralara okulları imar etmezsek, biz bu çocukların eğitim hayatına kazandırılmalarını sağlamasak, onların kendilerini yetiştirmelerine izin vermezsek bu çocuklar geleceğin Suriye'sini kurmakta yine zorlanacaklar. Doğru. Enkaza dönmüş, yıkılmış bir Suriye var ortada. Buna benzer birçok savaş coğrafyası var maalesef. Ama bu coğrafyalar tekrardan inşa edecek, imar edecek yine bu çocuklar aslında. Nasıl bir duygu burada yaşamak? Bir yandan çaresizlik var, bir yandan da bir bekleyiş de var. Umut var mı? Bir gün tekrar geri döneceklerine inanıyorlar mı Suriye'ye? والله عم نتامل من الله ومن الحكومه التركيه عشان من فصائل نلعب نقاتل على الجبهات ان شاء الله متاملين من الله انه يرجعونا بلادنا. Kaç günde bir duş alıyor mesela? Yıkanabiliyor mu? من البنت هي من الحمام من ضمن الخيم يعني وين الحمام وبالشهر كل شهر نتحمم مره ومشان ما تمرض من الامراض ومن شو انت على البرد وعلى Yani bir ayda bir kez yıkanabiliyor. Evet evet. Onu da nerede yıkanıyorlar? Çadırın içinde. Çadırın içerisinde. En son ne zaman et yediniz? آخر مرة متى أكلت لحم فيها؟ Mesela çocuklar ne zaman en son et yedi? يعني أنت وولادك؟ ما اقل من شهر Bir ay. اكثر من شهر. Bir ay, 2 ay civarında. Bir ay, 2 ay.
çadırda 8 kişi kalıyor. 8 kişi kalıyor. 3 kişi ama bu çocuklar birisi tamamen hafız oldu. Diğerleri birisi 8 cüz ezberlemişti. Bir de öteki 11 cüz ezberlemişti. Bu çocuklara Kafar Ruma bölgesinde buraya göç ettiler. Kafar Ruma İdlib kırsalında bir bölge. Bunlar bir buçuk yıl bu tarafta göç ettiler. O zamandaki hiçbir çadır bulamamışlar. O zamandaki mecbur ağaç altındaki birkaç gece yattılar. 4-5 gece yattılar. Ağaç altında yattılar. Evet. Ondan sonra bu çocuklar annesi kendi kendine bu çadır yaptılar. Battaniyelerden yaptılar, diktiler, oturdular. Bu halinde 1 yıl buçuk bu halinde yaşıyorlar.